Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere sahura yapabileceğiniz sadece 2 tane yufkayla tava böreği tarifim var. Su böreğine rakip diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 tane yufkamız var. Onları kenara alalım. Sosumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı süt, 1 su bardağının 1/3 kadar sıvı yağ. Ben bunu gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. Yani tam yarım olmasın da biraz eksik olsun. 1 tane yumurta, 1 fiske tuz. Şayet peyniriniz tuzluysa hiç tuz eklemeyin. 1 çay kaşığı da kabartma tozumuzu ilave edelim. Bu arada hemen belirtmek isterim. Bir izleyicimin unda tepeleme, silme ne demek diye sorusuna cevap vermek istiyorum. Mesela bu şekilde tepeleme 1 yemek kaşığı oluyor. Böyle üzerini sildiğinizde de 1 yemek kaşığı silme un oluyor. Onu da göstermek istedim. 1 yemek kaşığı silme unumuzu ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvama getirelim. Hani içinde un olduğu için hiç pürüz kalmasın. Sosumuz hazır. Size şöyle bir kıvamını da göstermek isterim. Yani hafif akışkan, güzel bir sos diyebilirim. Sosumuzu hazırladık. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak tavanızın tabanını komple tereyağı ile 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ile komple yağlayalım. Hiçbir yeri boş kalmasın. Şimdi tabanına bolca susam serpelim. Bu da yine bir püf noktası sevgili arkadaşlarım. Çevirirken göreceksiniz, böyle şakkadanak diye çeviriyoruz. Öyle tabağı al, kapağı al, geri çevir yok. Biraz susam serpin. Bu da çok güzel bir kaydırak görevini görecek. Şimdi böreğimizi yapmak için başlayalım. İlk yufkamızı alıyoruz. Onu tavamızın şöyle ortasına yerleştirelim. Tavanın kenarlarından 10 santim kadar dışına sarksın. Yani göz kararı yapın bunu. 10 santim kadar sarkması yeterli. Bu arada hemen belirteyim. Kullanmış olduğum tava yanlış hatırlamıyorsam 26 santim. Onu da belirteyim. Hani büyüklüğü 26 santim. 28 de olur, fark etmez. Şöyle ortasına doğru da çektim. İlk yufkamızı gördüğünüz gibi dizdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzdan şöyle göz kararı 1 kepçe kadar gezdirelim. Bir fırça yardımıyla da değmeyen yerler varsa oralara birazcık fırçayla sürelim. Çok güzel bir tariftir sevgili arkadaşlarım. Çok pratik, sahura çok iyi, kahvaltıya çok iyi. Fırın kullanmadan yapabileceğiniz tarifler istemiştiniz. Bu da onlardan birisi. Şimdi kenarda bir yufkamız daha vardı. Onu önce ortadan bölüyorum. Daha sonra bölmüş olduğum parçayı tekrar ortadan bölüyorum. Yani 4 tane parçamız olacak. Şimdi bir tane üçgeni sosun üzerine yine hani göz kararı olabildiğince eşit olacak şekilde yayalım. Ve sosumuzdan biraz döküp yine fırçayla sürüyoruz. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, benim videolarım öyle çok atlamacalı olmaz. Yani tarifi ben detaylı vermeyi severim. Videolarım vlog tadındadır. Belirteyim. Hani yeni gelmiş izleyicilerim varsa da bunu açıklamak isterim. Hani öyle 3 dakikada 2 dakikada benim kanalımda tarif izleyemezsiniz. Baştan belirteyim. Şimdi sosumuzu tekrar döktüm. Fırçayla sürdüm. Çünkü neden? Bir tarife bakarken sevgili arkadaşlarım, benim gözümden kaçmış olabilir ama sizin dikkatinizi çeken bir şeyi görebilirsiniz. Yani ben onu atlaya atlaya yaparsam çok sağlıklı olmaz. Toplamda 150 gram beyaz peynirimiz vardı. İçine biraz maydanoz kıymıştım. Onu da 2. katı serdikten sonra güzelce yayalım. Şimdi görüyorsunuz kenarda bir yarımımız kalmıştı. Hani toplamda 4 parçamız vardı. Kalan 2 parçayı da üzerine güzelce ekleyelim. Yine sosumuzu sürelim. Diğer parçayı da ekleyelim. Bu tarz böreklerde hemen bir püf noktası vermek isterim. Hazırladıktan sonra hemen böyle şakadanak diye pişirmeyin. Bir bekleyin, böyle bir sosunu çeksin. Hatta vaktiniz varsa böyle hani Ramazan'dan sonra 1 saat bekletin. Ama ben bugün bu tava böreğimizi 20 dakika kadar bekletip ocağa alacağım. Ama yatmadan önce yapın, mesela saat 12-1 gibi yapın. Dolaba alın, sahurda kalkınca pişirin. Muazzam olur. Bunu da belirteyim.
En son parçayı da dizdim. Göz kararı eşit olacak şekilde sosu döküyorum, yayıyorum ve şimdi kenarda ilk başta o 10'ar santim kenara sarkıttığımızla böreğimizin kapanışını yapalım. Şöyle ortaya doğru bir katlıyoruz. Katladığımız bölgeleri de sosumuzdan fırçayla sürelim. Neden? Çünkü buraya sos sürmezseniz üstünde o üst üste gelen kısımlar böyle takır takır olur, yani su böreği gibi olmaz. Her yere mümkün mertebe biz sosu sürelim. Çalışması da çok zevkli. Ben bunu biraz panoramik çekim yaptım ki siz böyle çalışırken çok güzel görünüyor. Böyle kenarda yufkalar, içeri toplanması çok estetik duruyor bence. Bu şekilde hepsini topladım iç kısma doğru ve bitirdim. Hemen belirteyim, ben bugün peynirli yaptım. Ama arzu ederseniz kıymalı yapabilirsiniz. Kıymalı yapacaksanız kıymanızı mutlaka önceden kavurun ve arasına dizin. Veya patatesli yapabilirsiniz, mercimekli yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Kalan sosu da üzerine komple döktük. Şimdi sevgili arkadaşlarım, az önce belirtmiştim size, beklemeye geçeceğiz. Bolca susam serpelim. Kapak kapatalım. Yani şu anda böreğimiz hazır. Ama yüzeyine bir kapağını örtelim. 20 dakika böyle dinlendirelim. Sosu bir yufkalar çeksin. 20 dakikanın sonunda görüyorsunuz sosunu çekti. Hani üzerinde duruyordu ya sos. Hafiften de böyle kabarmaya başlamış yufka sosu çektikten sonra. Şimdi tam istediğimiz gibi oldu. Tekrar kapağını kapatalım ve ocağa alalım. Ocağa aldıktan sonra, yani ilk etapta yüksek açtım tava ısınması için. Tavanız ısındıktan sonra orta dereceye kısın, 10 dakika böyle çıtır çıtır sesi gelir size, zaten biraz kabarır. Bakın 10 dakika geçti, ben bir kontrol ediyorum ama baktınız ki ocağınız çok harlı, tavanız incedir, ısı yalıtımı farklıdır. Siz yine arada bir kontrol edin, böreğiniz yanmasın. Ama ben 10 dakika sonra bakın şakadanak çevirdim. Hiç kapak, tabak, hiçbir şeye gerek yok. Çünkü susam serptik ve güzel bir teknikle, yani 2 kaşıkla hemen kolayca çevirdik. Tekrar 10 dakikada diğer yüzünü pişiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, böreğimiz nasıl kabarıyor. Bakın oldukça kabardı. Bu demektir ki içi de böyle çekişe çekişe çok güzel bir şekilde pişti. Yine bir kontrol ettim. Toplamda 20 dakika ocakta pişirdim. Şimdi böreğimizi kenara alabiliriz. Üzerine bir servis tahtası alıp hemen ters çeviriyorum ve sunum için hazırlıyorum. Bakın iki tarafı da çok güzel görünüyor. Ve tava böreğimiz servis için hazır. Şöyle size detaylı bir gösteriyorum. Yanına biraz zeytin, biraz domates, bir de çay demleyin. Harika bir sahur. Ramazandan sonra da nefis bir kahvaltı diyebilirim. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çok güzel bir börektir sevgili arkadaşlarım. Su böreğini seviyorsanız diyebilirim ki su böreğinin kız kardeşi. O kadar lezzetli, ara katlarını da görüyorsunuz. Hemen şöyle bir kestim. Umarım kamerada detaylı görüyorsunuzdur. Gerçekten lezzet olarak da su böreğine çok çok benziyor. Dokusu da çok güzel. Sizler istemiştiniz. Sahur için fırın kullanmadan pratik tarif, hemen sizlere bir tava böreğiyle geldim bugün. Sevgili arkadaşlarım, şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hoşça kalın.